Kanalımdan herkese selamlar. Yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere DualSense'in bataryası nasıl değiştirilir onu aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hype puanlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Dilerseniz rehberimiz başlasın. Şimdi bildiğiniz gibi ülkemizde elektronik fiyatları zaten artmış durumda ve bu artıştan nasiplenen parçalardan, aksesuarlardan bir tanesi de Gamepad arkadaşlar, DualSense ve uzun yıllar kullanımla birlikte bunların artık bataryası, pil kapasitesi artık iyice azalmış duruma geliyor ve tıpkı bende olduğu gibi yaklaşık 1 saatlik oynanışla beraber şarjı bitmeye başlıyor. İşte bu noktada ben de internetten 2800 mAh olduğunu iddia eden bir batarya satın aldım. DualSense'in kendi bataryasının 1560 mAh kapasiteli olduğunu da hatırlatalım. Şimdi bu videoda sizlere bu batarya değişimi nasıl yapılır ve yeni bir Gamepad almaktan nasıl kurtulursunuz, sizlere birazcık onu aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz kadrajı değiştirelim ve tepe açısında bu batarya ve Gamepad nasıl bir araya gelecek, sizlere onu aktarmaya çalışayım. Şimdi öncelikle DualSense'i ufak ufak açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için şu alt kısımlardaki siyah bölümlerden başlayacağız. Eğer tırnağınız birazcık uzunsa buradan küçük bir çekme hareketiyle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında yine öteki taraftan benzer bir hareketle bu kısmı da açmanız gerekiyor. Ve sonra arkadaşlar yavaş yavaş buradaki çerçeveden bu kasayı ayıracaksınız. Şöyle. Bu çıtlama seslerine çok takılmayın. Burada dediğim gibi klipsli bir tasarım olduğu için birazcık narin olmanızda fayda var. Ama yavaş yavaş açmanız gerekiyor. Sonrasında şu iki kısımdaki çentikleri açtığınızda bu birazcık daha kolay bir şekilde elinize gelecek. Şimdi bunun neden açıldığını da birazdan anlatacağım. Bu arada tuşa da bastım. Çok mesele değil. Buradan tamamen açtıktan sonra birazcık çekme hareketiyle beraber bunu ayıracağız arkadaşlar ve bu kısım elimize gelecek. Şu şekilde. Şurada birer adet, şöyle göstereyim. Birer adet burada tornavida alanı var arkadaşlar. Bunları birazdan açacağız. Şimdi devam edelim yapmamız gereken şeylere. L1 ve R1 butonlarını yerinden çıkarmamız gerekiyor. Onlar için de arkadaşlar şöyle bir parça veya benzer bir tornavida ile beraber şu iki butonun arasına birazcık böyle bastırıp şöyle bir hareketle tuşları ayıracaksınız ki buradaki tornavidalara erişebilin. Şöyle çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi bu parçaları açtıktan sonra artık kasayı açmak çok kolay hale geliyor. Şimdi derseniz DualSense'in kasasını da bir açalım. Şöyle bir tornavidayla. Bu arada bütün vidalar aynı. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir vida kullanabilirsiniz. Bu arada bambamın da saldırısına uğruyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, vidaları da dikkatli bir şekilde açalım. Şimdi şurada da arkadaşlar tuşların iç kısmında da vidalar mevcut. Şöyle neti bir ön alıp göstereyim size. Bunları da açmanız lazım. Evet, benim gibi içine düşürmemeye dikkat edin. Çıkıyor gerçi ama olsun. Evet, vidaları tamamladık. Şimdi artık kasayı ayırmaya geldi sıra. Vidaları da açtıktan sonra arkadaşlar bakın şurada 2 tane küçük klips alanı var. Şöyle netliği alıp göstereyim. Şurada 2 tane küçük klips alanı var. Onları da dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Allah'tan bunlar kolay açılabilen parçalar. Öyle çok zorlamanıza veya güç kullanmanıza gerek yok. Sonrasında da artık Gamepad'in alt kısmını gövdeden ayıracaksınız. Şöyle göstereyim. Neti tekrar düzeltelim. Evet, şöyle artık ayırma vakti geldi. Burada biraz böyle sağa sola oynatarak yapmanız gerekecek bu hareketleri. Ve şöyle bir parçayla beraber aslında bu işlem daha da kolay hale gelebiliyor. Evet, az kaldı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda DualSense'in içi bu şekilde. Burada bataryayı görüyorsunuz. Yazıda net okunuyor mu bilmiyorum ama şöyle bir yaklaştırarak okutmaya çalışacağım size de.
1560 mAh saatlik bir batarya var arkadaşlar gamepad'in içinde. Burada satın aldığımız satıcı tarafından iddiası 2800 olduğu toplam kapasite ama reel kapasitenin 2000 civarı olduğunu belirtmiş. Tabi üzerinde herhangi bir şey yazmadığı için kapasite konusunda ne kadar doğru söylüyor maalesef bir yorum yapamayacağım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar şöyle, tıpkı bu bataryada olduğu gibi 3 kablolu ve pinli bir yapıya sahip burada gamepad'in bataryası da. Buradan kolay bir şekilde çıkardıktan sonra şuradaki pin soketinden arkadaşlar çıkartmanız gerekecek. Ve daha sonrasında da diğer kabloyu takacaksınız. Daha doğrusu diğer bataryayı takacaksınız pine uydurarak. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bataryayı çıkarmış olduk. Şöyle. Şimdi artık yeni bataryayı takma vaktimiz geldi. Önce şöyle bir yerleştirelim. Bu arada arkadaşlar pin tarafında da dikkat etmeniz gereken düzgün oturtmanız gerektiği. Onu mutlaka dikkate alarak oturtun. Yani rastgele bir şekilde oturtmayın. Zaten öteki türlü oturtmak istediğinizde büyük bir ihtimalle sokete girmeyecektir. Şöyle bir hareketle beraber yerleştiriyorsunuz ve olay bu kadar arkadaşlar. Hatta bir deneyelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Herhangi bir sorun yok. Bataryayı da bu şekilde tazelemiş olduk. Şimdi burada işin sıkıcı kısmı bu cihazı geri toplamak. Şimdi dilerseniz bir de artık gamepad'imizi tekrardan toplayalım. Bunun için önce analogları geçiriyoruz. Daha doğrusu L2, R2 butonlarını geçiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında alt kısımlardan hızlı bir şekilde yerleştiriyoruz böyle. Çat çat seslerini duyuyorsunuz zaten. Ve artık vidaları da daha doğrusu tekrardan yerine monteleyeceğiz. Bu kısımdaki vidaları yerleştirdikten sonra R1, L1 tuşlarını yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Burada tabi tuşların üzerinde yazan yazılara dikkat ederek ilerlemeniz gerekiyor. Bakın R2 burada. O zaman R1 de buraya yerleştireceğiz. Şöyle. Tam yerine oturması için şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da ufak bir baskıyla beraber bakın. Ve bastığımdan emin olun. Böylelikle yerleşmiş olduğunu teyit edebilirsiniz. Şimdi L1 de koyalım yerine. Bu da yerine oturmuş oldu. Şimdi şu alt kısımdaki vidaları da yerleştirelim. Kaldı bir tane. Evet, vidalama işlemini de tamamladık. Şimdi artık bu çerçeveyi yerine yerleştireceğiz. Arkadaşlar önce şu sivri kısımları ve analog çubukları uygun yerlerinden geçirebilirsiniz. Sonrasında hafif böyle dikey bir açıyla iterek şu klipsleri oturtuyorsunuz ve sonrasında bu şekilde ittirerek cihazı tamamlıyorsunuz ve artık eski bataryadan kurtulduk. Yeni bataryayla beraber uzun bir oyun süresi bizleri bekliyor. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra arkadaşlar gamepad'i eskisi gibi kullanabileceksiniz ve yepyeni bir bataryayla gamepad'e sahip olacaksınız. Binlerce lira verip yeni bir gamepad almaktansa 400-500 liralık bir alışverişle pili tazelemek oldukça önemli. Burada dikkat etmeniz gereken şey değişim sırasında ve tekrar gamepad'i toplarken birazcık dikkatli olmanız. Çünkü bazı parçalar klipsli olduğu için fazla güç uygularsanız kırılabilir. Burada sorumluluk tamamen size ait. Evet, umarım bu rehber sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma destek vermek için beğeni, yorum, hype, paylaşım, elinizden ne geliyorsa yapın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.